Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerindedir inşallah. Bugün yukarı dağ köyüne geldim. Tavukların yemlerini tazeledim. Sularını verdim. Aynı zamanda bahçede ne var ne yok. Şöyle bir teftiş ettim. Şimdi size buradaki gelişmeleri anlatmadan önce hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü sağlığımla ilgili yaptığınız dualar, güzel dilekler, öneriler, tavsiyeler için hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olun. Artık bakalım Mart ayında bir kardiyolojiye gideceğiz. Bir kardiyoloji baksın. Ondan sonra orada bir şey çıkar ya da çıkmaz. Ona göre yeni bir aksiyon alacağız. Ama şuramda bir sıkıntı var yani. Artık nedir, ne değildir bilmiyorum. Ama onu öğrenmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onun haricinde sağlığım, sıhhatim, gücüm, kuvvetim yerinde. Allah'a şükür işlerimize devam ediyoruz. Şimdi bahar da geliyor. Bu ceviz bahçesini tekrardan bakıma alacağız. Baharla birlikte yeni işte bordo bulamacıydı vesaireydi, böyle iyi tarım uygulamalarına yönelik ilaçlamalarımız olacak burada. Şöyle bakın, sizi ufaktan gezdireyim. Burada şimdi bu sene tabii çok fazla yağmur ve fırtına olduğundan dolayı kırılan, yıkılan ağaçlarımız, dallarımız oldu. Bunları ben bir budama yapacağım. Aynı şekilde ağaçlarda gereksiz dalları budayacağım. Bakın şu çıkıntıları falan hep bunları söküp atacağız. Burada önümüzdeki günlerde yeni bir çalışmaya başlıyor olacağım. Cevizlerin bakımı ile ilgili. Aynı zamanda şimdi birazdan gideceğiz. Birazdan en üstteki bahçeye gideceğiz. Burası 3 bahçe. 3 ayrı yerde ama birbirlerine yakın 3 bahçe. Şu an bulunduğum bahçe yaklaşık 6-7 dönüm civarında. Bir de yukarıda 7 dönümlük bir bahçemiz var. Oraya gideceğiz. Orada da şöyle bir şey yapacağız. Şimdi köyde Nursen ablaları biliyorsunuz, Nursen Çıtır. Onun komşusu olan bir Hasan abi var. Onun koyunları var. O koyunlarını bizim bahçeye katmak istedi. Hani hayvanlar otlasın diye. Aynı zamanda bahçeye gübre olsun, hani otla mücadelede faydası olsun diye. Benim de kafaya yattı. Şimdi biraz sonra onunla buluşacağım. En üstteki bahçeye gideceğiz. Orada otlar bayağı büyük. Burada henüz daha otlar uzamamış ama o bahçede otlar bayağı uzamaya başladı. O oraya bakalım koyunlarını salacak. O bahçeyle öyle bir şey yapacağız. Belki buraya da yapabiliriz. Bilmiyorum. Bir bakalım, orayı bir otlasınlar. Hayvanlar zarar veriyor mu vermiyor mu, şöyle bir gözlemleyeyim. Ona göre bu bahçeye de koyunları salarız. Onun haricinde tavuklarımın keyfi iyi. Yumurtaları topladım işte. Onlara yem getirdim. Bir sıkıntıları yok. Güzel yumurtluyorlar. Sular çekilmeye başlamış. Şurada bir artezyen suyumuz var. Bu taşmıştı. Artezyen su taşmıştı. Bakın buralar böyle göletti yani. İçeriği su basmıştı. Su çekilmiş. Su çok yükseldiği için de tabii artık o elektriğe, artezyenin motor sistemlerine zarar verdi mi vermedi mi bilmiyoruz. Biraz daha böyle havaları açıp her şey bir normale döndüğünde, burada komşumuz Hüseyin abi var bu işlerden anlayan. Onunla bir bakacağız. Şu an artezyen çalışmıyor. Daha doğrusu elektrik gelmiyor. Onunla orayı bir tedavi edeceğiz artık. Bu bahçe böyle yavaş yavaş yeşerecek etraf. Yeşillenecek ki ortalık. Zaten ufak ufak çiçekler de açmaya başlamış. Şimdi bu hafta güneşli. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar açmaya başlıyor.
Bizim aşağıdaki badem ağacı uyandı. O yapraklarını açtı. Bizim aşağı evle bura arasında bir 5-10 derecelik sıcaklık farkı olduğundan dolayı yani bir 10-20 gün arası fark ediyor ağaçlar. Aşağıda ağaç mesela uyandı diyelim, burada 10-15 gün sonra uyanmaya başlıyor. Buradaki iklim biraz daha soğuk. O sebeple herhalde bir hafta sonra falan burada da iyice uyanmaya başlarlar. Bu arada aksilik olmazsa bir sonraki videoda çarpıcı bir haberim olacak size. Yeni bir şey, yeni bir girişim. Artık yeni bir iş mi dersiniz? Yeni bir uğraş mı dersiniz? İşleri büyütüyoruz. Bir sonraki videoyu kesinlikle kaçırmayın. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. O yüzden beğenin videomuzu. Kanalımıza abone olun. Oradaki zile basın. Tüm bildirimleri açın. Attığım videolar size de gelsin. Şu an YouTube'da herkes kanal açıyor. O yüzden inanılmaz çok YouTube kanalı var. YouTube'da haliyle her videoyu herkese gönderemiyor. Yani siz bana abone dahi olsanız ben video attığım zaman videolar sizin önünüze düşmüyor. YouTube artık onu nasıl dağıtıyor, nasıl öneriyor bilmiyorum. O yüzden sadece abone olmanız yetmiyor. O yanda zil var. Oraya basıp bildirimleri açmanız lazım ki benim attığım videolardan haberdar olun. Bir de ara ara şehirden köye göç diye YouTube'da bizi aratırsanız, arattığınız zaman YouTube diyor ki bu kişi bu insanı merak ediyor, ben bunun videolarını ona önereyim. O yüzden hani bizi aratmanız da çok önemli. Eski videolarımızı dolaşmanız, ne bileyim şöyle bir göz atmanız, onlar da bizim için çok önemli. Desteklerinize bu anlamda gerçekten çok ihtiyacımız var. Ve bir sonraki videoda gerçekten size çok acayip, yepyeni bir artık girişim hikayemden diyeyim bahsediyor olacağım. Biri bana demiş ki anne senin de ne çok hayalin var. İşte ben hayallerimle hani bugünlere geldik diyebilirim yani. Ve her zaman kurduğum bir hayalim daha vardı. O da bir şekilde sanırım gerçek oldu. Artık onu bir sonraki videoda göreceksiniz. Evet, ben şimdi Hasan abi arayayım, gelsin. Üst bahçeye bir gidelim. Onunla bir konuşalım. Koyunlara bakalım nasıl salacak, ne olacak. Bugün koyunlar gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama bir üst bahçeyi de bir dolaşalım. Evet, geliyor kendisi şimdi. Yukarıda buluşacağız. Vallahi ben şimdi niye su içiyorsun Kaan diyebilirsiniz. Niye oruç tutmuyorsun? Antibiyotik kullanıyorum. Dişimde iltihap var. Dişim çekilecek. Oruç o yüzden tutamıyorum. Midem de zaten biraz sıkıntılı biliyorsunuz. O yüzden Allah affetsin. Artık hayır işlerimi başka yollarla gerçekleştirmeye çalışıyorum. İnsanlara elimden geldiğince yardım ederek. O yüzden Allah oruç tutanların oruçlarını kabul etsin. Beni de affetsin. Evet, şuradan yukarı doğru çıkalım. Bizim küçük kullandığımız dağ evimiz de burada, bu bahçede. Ona da birazdan buradaki işimiz bitince bir uğrarız. Bakarız bir sıkıntı var mı, bir problem var mı? Şimdi yukarıdaki bahçeye gidelim. Beni sağlam bir çalışma ortamı bekliyor bu baharda. Bakalım nasıl olacak. Allah yüzümü mahcup kara çıkarmasın. İşler büyüyor. Bakın yağmur yolu kazımış resmen ya. Bu yol o kadar düzgündü ki ata burada bisiklete biniyordu. Şu yolun haline bakın, yağmur
Ne hale getirmiş. Umarım düzeltirler bu yolları. İnsanlar buradan evine gidip geliyor ya. Kesim olmuş burada da. Bayağı bir kesim yapmışlar. Evet, üst bahçeye de geldik. Evet, şurayı bir açalım. Evet, bakın bu bahçede bayağı ot var. Güzel ot var. Hasan abi de geldi. Evet, Hasan abi de geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyi, sağ ol. Sen bizim kanalda seni tanıtalım. Nursen ablanın komşususun. Evet, evet. Tanışmıştık biz seninle. evet. Ama tabii video çekmek nasip olmamıştı. Bugüne nasipmiş. Evet. Sen hayvancılık yapıyorsun. Koyunlarımız var. Bayağı bir koyunun var değil mi? Evet. Onları yeşillik gördün mü tabii otlatmak istiyorsun Aynen haliyle. öyle. Başka neler yapıyorsun abi burada? Hep burada mı yaşıyorsunuz? Kesinlikle buradayız zaten. Başka bir işimiz yok. Bahçe işleri oluyor bazen kendimizin. Kiraz budamaları falan, ceviz budamaları gibi. Budamaya gidiyorsun. Yusuf'u tarafına da gidiyor musun? O yana koyun olmasaydı giderdik. Ha, koyun seni olduğu bağlıyor. Bu yakın civarda budama yapıyorsun. Aynen öyle. Ya belki beraber budama yaparız ha. Olur olur inşallah. Şöyle belki fikir verirsin bize. Dolaşalım mı seninle bahçeyi? Olur dolaşalım. Gel abi. Aşağıdaki bahçe abi bu kadar ot değil. Evet. Bu bahçe bayağı bir otlanmış. Burası bayağı var. Onun nasıl, neden acaba burada daha mı güneş Burası görüyor? güneş erken aldığı için. He. Güneşi gördüm hemen otlar demek ki büyüyor. Aynen öyle. Baksana Senin ya. kaç koyunun var abi? Şu an 60-70 arası var. 60'ını birden salıyacağım buraya. Tabii evet. Koyun ağaçlara zarar vermiyor bildiğim Yok kadarıyla. şu an Yaprak yok. uyanmamış ya da ağaçlar, onun için sıkıntı yok. Zaten bu kadar otta da herhalde değil mi? Yok, Kafasını kaldıracak hali. Yok bir sıkıntı olmaz. Zarar verecek olsa ben koyunları salmam içeri. Bu kadar bahçeyi abi ne kadar sürede sence şey yaparlar, otlarlar? Her gün buraya salsak 3-4 günde temiz. Hadi ya, Tabii. o kısa zamanda. Aynen. Sen bu kadar yeşil otu her gün nereden buluyorsun abi? Bir sürü bahçemiz var şu an, boş arkadaşların arazileri. Her gün birine gidiyorsun. Aynen öyle söylüyorum. İzinsiz kimsenin arazisine girmiyoruz. Evet. Aslında bir yandan da güzel, hem hayvanın gübresini alıyor bahçe. Aynen öyle. Bir yandan otla mücadele oluyor. Gübre de çok var elimizde. Koyun gübresi mi? Evet. Koyun gübresi bu ağaçlara fayda verir mi? Genelde hep büyükbaş atmışlar. Koyun gübresi büyükbaş kadar atılmaz. Koyun gübresi güçlüdür. Hı. Daha az atacaksın. Daha az atılması lazım. Çok budak var bu ağaçlarda. Tepelerden mi budamak lazım? Aynen alınması gerekiyor.
Var yani alınması gereken. Zeytinler verim yapmıyor değil mi burada? Burada zeytin yok abi. Yukarıda şurada 2 tane var. Evet. O daha nasıl çıkmış bilmiyorum. İlk defa bu alan kıyıda zeytin gördüm. Burada olmaz, soğuk iklim burası. Evet. Verim yapmaz yani, ağaç yaşar da. Artık onları dikmişler mi? Kendi çıkmamıştır herhalde. Bu incir veriyor mu? İncir veriyor. Evet. Onun da budanması lazım. İncir yedik. Sen o zaman hep hayvanların başındasın değil mi? Hı hı. O yüzden sağa sola çok gidemiyorum. Aynen öyle. Bir arkadaşım bahçeye kapattım geldim şimdi. Ha. Onlar orada otluyor. Hı hı. Anladım. Havuza su basmıyorsunuz değil mi? Bu bahçe ilk kurulduğunda yapmışlar. Evet. O zaman herhalde kullanmışlar, emin değilim ama şu an kullanılmıyor. Anladım. Bu bahçede artezyen var. İşte şurada bir vana var, orada bir var. Ben suyu gelip değiştiriyorum burada. Evet. Bahçenin yarısına bir veriyorum, yarısına bir veriyorum. Evet. İşte bu sene ilk defa burayı hasat ettik. Ben de ilk defa öğrendim. Çoğunu eşimle beraber yaptık. Tabii çoluk çocuk geldiğimiz de oldu. İşte traktörle silkeledik, topladık. Bayağı bir mücadele ettik. Evet. Yalnız zor olur ya. Zor. Bu sene artık verim nasıl olur bilmiyorum. Yani geçen yıl ondan dolayı çok verim yoktu ama eğer verimli bir sene olursa imkansız yani. Evet. O zaman etraftan yardım isteyeceğiz artık. Şey yapacağız yani. Bence dallardan azalt. Taneleri daha iyi yapar. Dallardan dediğin mesela Uçtan da olur. Ana daldan da olabilir. O ağacın durumuna göre değişir yani. evet. Örneğin şu genç ağaç bak. Tepeleri uçuracaksın onun. Tanesi küçük yapmış kalmış üstünde. Evet. Gücünü meyveye verecek değil mi? Aynen öyle. Ya büyüklerin budanması belki zor da küçüklere bir ayar çekilebilir belki. Büyükten de belli noktalardan kesilebilir ya. Evet. Şimdi zamanı mı? Biraz daha dursun ya. Budansa da olur da şu birkaç gün soğuk görünüyor ya. Yani soğuk kestin mi zarar mı verir? Don yaparsa sıkıntı. Abi bu sene de beni korkutuyor hava gidişatı ha. Evet. Bak şimdi önümüzdeki günlerde gene bir soğuk veriyor sanki. Evet. Soğuk olsun ya, uyanmasın ağaç. İşte şu Nisan, Mart biraz tehlikeli de. Aynen. Hayırlısı olur inşallah ya. Evet. O zaman sal sen buraya koyunları abi. Tamam. Ne zaman salarsın? Ne zaman? Yarın sabahtan getirebilirim. Yarın. Tamam. Çünkü ot bayağı bir yürümüş. Koyunları aslında çeksem güzel olurdu ama yarın muhtemelen gelemem. İşim var çünkü. Şimdi hemen döneceğim mi? Şimdi mi getireyim diyorum. O olur. İyi getir. Uzak değil mi? Ne kadar şu bizim ekip binası var ya, yangın. Hı. Onun üst tarafında hemen. Ya oradan şuradan getireceğim. Bu aradan yürüyüp getireceğim. Ya senin için faydası varsa benim için şey yapma yani. Sen getireyim diyorsan getir. Git gel en fazla yarım saat alır. Tamam. Senin işini görür mü yani? Sıkıntı yok ya. Orada da otluyor, burada da otluyor. Tamam abi. Hem izleyicilere bir gösterelim. Olur. Fan girmiyor değil mi içeri? Yok, teller kapalı. Şu altta biraz var açık yer ama. İleride. Uzun ağaçlar var ya. O bölgede bir yerde var sanki. Valla içeri giren hiçbir hayvan görmedim. Evet. Belli olur zaten, iz yapmıştır yürüdüğü Evet. yer. Varsa da öyle bir şey, ben onun önlemini alırım ya. Evet, ben burada oyalanayım. Hasan abi koyunları getirsin, size de gösterelim bakalım. Hayvanlar bayram etsin. Evet. Ben onu motorumu bırakayım orada. Koyunları alayım geleyim. Tamam. İstersen ben seni arabayla götüreyim. Olur mu öyle? Olur. Ben getiririm buraya, akşam karanlığa kadar dururum. Tamam. Ben de geliyorum zaten 2-3 günde bir. Haberleşiriz. Bir şey olursa konuşuruz. Şimdi koyunları almaya gidiyoruz. Sen şurada bir yerdeydin. Buralar kapalı ama. Az geride kaldı. Ben Öyle mi? denetmedim Ha. bile. Belki şey değildir. Hani böyle köpek giremez belki de. Evet. Evet bakın çağırdı koyunları.
Geliyor koştura koştura koyunlar. Buradan şimdi onlar yürüyecek. Ben arkalarından gideceğim. Bahçeye götüreceğiz. Bakın burayı da otlamışlar. Kuzular da var. Ben şu kapıyı kapatayım. Tamam. Ben de arkalarından gideyim. Evet, koyunlarla yürüyerek geliyor şimdi Hasan abi. Ben de bekleyeyim onu. Şu kapıyı biraz daha çekeyim. Rahat geçsin hayvanlar. Ne? Aç mı kaldın sen? Gel bak. Yanımda bir şey yok ki. Ne vereceğim sana? Hı? Tamam bir daha gelirken getireceğim, tamam mı? Tabii kış olunca şimdi evler boşalıyor. Kimse kalmıyor. Bu gariplerim de burada kimsesiz kalıyorlar. Ne yiyorlar, ne içiyorlar. Genelde bu evlere yazın geliyor insanlar. Evler boşalıyor. Kışın ara ara geliyorlar. Geliyor koyun sesi. Koyunlar geliyor. Sen de bayağı yol kat ediyorsun böyle, değil mi? Gel. Evet, geldi koyunlar. Gel bakalım. Gel. Çok güzeller ya. Şunlara bakın. Gel. Abi nasılsın? Sen de hoş geldin. İyi vallahi, seni sormalı. Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor abi ya. Yani Ne yapalım? iki Gel. plan vardı da onları dikmeye geldim. Ya iyi yaptın. Soğuk üşüdüm ya. Değil mi? Sen Bugün ne bu bizim yapıyorsun? Otlara mı? Gönder. Kollayalım. Hadi bakalım. otla mücadele. Doğal yöntem. Gel. Çok güzel. Hadi bakayım. İyi koyunları da bulmuşsun ha? Onlar beni buldu aslında. Evet. Bu sene biçmeyeceksin galiba. Ha? Ya işte Hasan abi dedi koyunları salayım dedi. Bana da mantıklı geldi. Hem gübre hem şey. Hoş geldin. Abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Eyvallah. İyi koyunları yem çıkıyor ha? Evet. İyi oldu ya. Yağmur yağdı mı hiç bugün? Sabah yağdı Yağdı biraz. mı? Yağdı biraz. Çok şiddetli olmadı ama yağdı. Sabaha karşı aşağıda da yağdı. Yağdı mı? Yağdı. Sende ne var ne yok abi? İyilik sağlık da işte. Soğuk geliyoruz gidiyoruz canımız. Arada geliyorsun, her zaman burada değilsin. Yok kışın gelmiyorum ya. Alo. Evet. İşte biraz budama var onları yapacağım. Cevizleri, kestaneleri. Hı. Ondan sonra gideceğim işte bir iki tane de ceviz fidanı var. Onları dikeceğim. Çok güzel, şu an zamanı tabii. Tam zamanı. Biz aslında size söyleyeyim, bu sene Süleyman abiyle burada çekim yapacaktık. Evet. Ama bir türlü Denk gelmedi. bizden dolayı bir fırsat bulamadık maalesef. O bizi sürekli davet etti. Ama bu sene Bu sene nasipse. senin şu güzel bahçeni göstermek istiyorum abi. Olur. Bakın buradan görmüyorsunuz daha, o kadar muntazam, o kadar güzel bir bahçe ki Evet. göstereceğim. Çok güzel. Bu sene havalar biraz güzelleşsin. Baharda Tamam. güzel bir, sizin de müsait olduğunuzda bir çekim Ben her yapalım zaman abi. müsaitim ya. Ben Tamam. her zaman müsaitim. Yapılacak bir iş varsa ya. Yok abi, bizim sana yardım edeceğimiz bir şey var mı? Yok. Çok sağ olasın. Biz şöyle koyunları biraz çekeceğim. Çek, tamam. Onları izleyeyim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Herkese selam söyle. Sağ ol. Yanlarına gitsek bir şey olur mu abi? Yok. Bakın koyunlar girdi bahçeye.
Şöyle gelin biraz koyunları izleyelim. Benden dolayı yaklaştım mı kaçıyorlar. Çok huzursuz etmek istemiyorum onları. Ama yakıştılar ha bahçeye. Vallahi. Şimdi oradan tok geldiler ya. Değil mi? Evet. Orada doydu karınları. Güzel oldu ama. Bu kadar hayvan var. Ama bahçe büyük ya. Evet. Kayboldular. Kayboldu. Mesela Evde de var birkaç tane. öyle mi? Gebe mi onlar? Doğum yapacak. Doğum yapmış olan var, yapacak olan var. Evet. Sen kaç senedir yapıyorsun bu hayvan işini abi? 3 yıl. Ha, daha yeni başladın. Nasıl gidiyor? Biz sağım yapmıyoruz hiç. Hepsini sütleri kuzulara emiyor. Kuzulara yem vermiyoruz. Öyle suni yem falan yok. Kendi doğal haline bırakıyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Sonra onları büyütüp satıyor musun? Kuzuları Tabii büyütüyorsun, istek oldukça satıyoruz. kesim filan. Geçen yıl 100 adedi geçti. Evet, irili ufaklı geçmişti. Sattık, azalttık, eksiye düşürdük falan. Yine çoğalıyor. Çok bereketli. 25 taneyle başladık. 25 taneye baştan bu kadar oldu. Bir de sattıkların var. Tabii. Ama tabii bütün gününü bunlara veriyorsun. Yok be ya, böyle bir bahçe olduğunda var da yani bayağı bir bahçemiz. Arkadaşlar da sağ olsunlar. Bırakıyorum burada, gidiyorum farklı işlerimi yapabiliyorum yani. Akşam geliyorsun, alıyorsun. Aynen öyle. Köpekler geliyor bazen. Köpekler gelmese onun için sordum köpek girebiliyor mu diye. Şey mi, zarar mı veriyorlar? Tabii saldırıyorlar ya. Allah Allah. Evet. Bir de şimdi kimse yok ki, açtır hayvanlar burada. Dağdan kurt bile gelebilir. Hadi ya. Var mı burada? Var. Burada pek fazla yalnız bırakmaya gelmez yani. Ben de onu soracaktım. Atıyorum mesela şuraya küçük bir ağıl yapsam. İçine mesela koysam 5-6 tane koyun. Ama başında olmasam. Bir şey olur mu? Yok, bir tane güzel köpeğin olacak içeride. Ha, burada duracak. Tabii. Ama onun için her gün gelmem lazım. Ya her gün gelmesen de ona göre yemini bırakırsın. Koyunları da açık kapı bırakırsın. İstediği zaman gezerler, istediği zaman gelip yatarlar. Suyunu içerler, sistem ona göre. Biz buralarda olduğumuzda yardımcı oluruz yani ufak tefek Anladım. konularda. Köpek oldu mu zarar gelmez diyor. Ne? Bence hiçbir sıkıntı olmaz. Köpek olduktan sonra güzel. Ama yine de ben koyun baktım da. Evet. Tabii bizim baktığımız koyunlar annesiz, biz kuzu olarak aldık. Evde büyüttük. Bayağı bir sıkıntılı süreçler yaşadık. Evet. Yavru aldık. Bir koyunumuz 300 doğurdu. Meme iltihap yaptı. Veteriner iyileştiremedi. Eyvah. Kuzular öldü. Peşine anne öldü. Eyvah. Bizim bütün moralimiz bozuldu ondan sonra. Ama tabii şeydi. Anne sütü almadan büyüdüğü için aldığımız kuzular çok bakımsızdı biz aldığımızda. Böyle kavruk mu deniyor? Küçük Yanık kalmışlardı. diyorlar. Yani yanık kalmışlardı. Seninki gibi böyle büyük değillerdi. Evet. Ya öyle bir deneyimimiz oldu. Bayağı baktık, büyüttük, onları ölümden döndürdük. Benim de var öyle 2 tane burada kardeş. Biz diğer annelerden besledik hep onu. Evet, işte bizim öyle bir şansımız yoktu ki. Biz şey aldık hep. Toz yemler var ya, evde kendimiz beberonla yaptık. Anladım. Mama aldınız. Tabii. Biz belki 2 aya yakın evde bez bağlayıp besledik abi kuzuları. Doğrudur. Ama gel bir de bize sor o günleri. O sabah bir kalkıyorum, bez taşmış, her yer batmış. Bez yerine içeriye bir kasa koysaydın. Kasanın Ya içinde bizim kalsa. işte o kadar acemiliklerimiz vardı ki. Ama seviyorum ya koyunu. Evet, koyun Güzel. güzel bir Ya şey. şeyim olsa, atıyorum bak, burada yaşıyor olsam kesinlikle alırım. Ama bizim aşağıdaki evimiz, bahçemiz buna müsait değil. Anladım. Atıyorum mesela burada bir evim olsa, otursam, böyle bir bahçem olsa kesinlikle bakarım yani. Aynen. Yer lazım, düzen ona göre olacak. Öyle 5-6 tane bu bahçede değil de alttaki bahçede olur. Oralara yabandan kurt da gelmez. Gelmez. Ha. Evet, aslında olabilir de bir bakalım, bir plan program yapacağım. Bana izleyiciler de çok söylüyor buraya sal, ama
Böyle sal demek de olmuyor. Şimdi Evet. gidip gelmem lazım. Tabii. Başında olmam lazım. Ay, tavuklara yeme atıyorum. 3-4 gün 5 öyle gün bir şey gelmesem de olduğunda oluyor. Biz de yardımcı oluruz yani. Arada bir geliriz, gün içerisinde gereken neyse yardımcı olmaya çalışırız yani. Belki böyle seninle de bir plan bir şey yapabiliriz ya. Olur. İşte bir bakayım işlere güçlere. Nasıl abi, biraz bize bu köyü anlat. Ben çoğu zaman bu dağları falan böyle geçen gün de gezdirdim ettim. Sen doğma büyüme buralı mısın? Yoksa sen de mi sonradan geldin? Yok, biz buralıyız ama biz eskiden alttaki köyde oturuyorduk. Ha, evet. Doğma büyüme orası. Yazın buraya, kışın oraya. He, gidiyordunuz. Biz okula bile buradan yürüyerek gittik geldik ya. Oraya. Az yol değil ya. Aynen öyle. Yaklaşık 6 kilometre var. Burada okul yok muydu o zaman? Yoktu. Hala yok. Şu an yok. Evet, niye yok ya? Ama eskiden böyle kalabalık değildi ki. Azdı. Genelde Bir de göç ediliyordu bir de. Bura şeydi yani, yazlık köydü. Aynen öyle. Yayla diye. Alankıyı mesela biz hep yayla biliriz. Alankıyı köyü sonradan bildik yani. Kışın herkes oraya gidiyordu. Tabii. Yazın geliyordunuz burada. Kaç köy? 1, 2, 3, 4 tane köyden göç ediliyordu buraya. Vay be. O zaman tabii bu evlerin hiçbiri yoktu değil mi? Tabii ki. Bura bomboş arazi. Şurada eski bir ev vardı. Neredeydi? Şurada eski bir tane vardı. Altta bir tane vardı. Dağınıktı çok. Onları da yazın kullanmaya geliyorlardı yani Şu insanlar. ana yolun bu cephesi var ya. Evet. Tamamen meşelikti. Böyle bak, bu gördüğün sarı çalılar gibi. Vallahi. Sonradan araziye döndürüldü. He. Bizim çocukluğumuzda öyleydi yani. O zaman mı iyiydi, şimdi mi iyi? Ya şimdi bugünün yaşantısında ne bileyim göç eden çok oldu. Emeklilerden falan. bir sürü. Evet. O zaman rahattık. Sıkıntı yoktu. Şimdi adam okumuş, emekli olmuş. En ufak bir gürültüde hemen şikayete kalkıyor. Anlıyor musun? Koku olsa rahatsız oluyor. He. Ne bileyim, adamın kuşlarına bir yabandan saldırgan bir şey oluyor. Havaya bir sıkı atıyor. Hemen şikayet ediyorlar. Köy yerinde olan şeyler bunlar. Anlıyor Ki musun? bir de dağ köyü. Tabii ki. Evet. Öyle sıkıntılar maalesef var. Aynen öyle. Eskiden tabii burada herkes bir tarım, hayvancılıkla uğraştığı için kimseye karışmıyordu. Evet. Şimdi sen burada belki koyun dolaştırıyorsun. Kokusu mokusu Yok, bile. hiç bir sıkıntı yok şimdilik de. Ama söylemeden de kimsenin bahçesine gitmiyorum ben. Hani adam Bir şey dese. yanlış olur, olmaz yani. Aynen. Güzel abi, senin sistemin güzel ya. Evet. İnşallah böyle başarılı, güzel bir şekilde büyütürsün sürünü. İnşallah. Sana bir tane daha ama bir at yakışır abi. Değil mi? Ata binip bunların Şimdi peşinde. bu ağaçların içine koyamadığımız zamanlarda bu orman şeritleri var bak, karşıdaki yol gibi olan. Evet. Oralarda çok güzel ot oluyor böyle. Koy ver. Pinata yürü git peşinden dolar. Değil mi? Çok güzel olur vallahi. Çaldıde'ye çıktın mı hiç? Çok. Çok. Çok çıktım oraya. Çaldede dediğin buranın en yüksek zirvesi. Aynen Biz öyle. gitmiştik, hatta belki hatırlayanlar vardır. Çekim yapmıştık. Yangın söndürme kulesi var. Evet, var. Yangın gözetleme kulesi var. Türkiye'nin vericisi var. 1400 rakım yanlış bilmiyorsam. Orada mı kaldın? Onun en son öbür taraf Turgut Lovası'nı gören noktada harita denilen bir yer var orada. He. Arkadaşın koyunları oradaydı hep gece gündüz. Yaban hayvanı saldırıyormuş ona. Allah. Buradan gittik onları kontrol edelim diye. Kaldık orada, bir gece nasip oldu uyumak orada. Yazın mı? Evet, yazındı. Şimdi soğuktur değil mi? Tabii ki. Yazın bile buz gibi ya. Biz abi yazın, yanlış o yalan olmasın, Temmuz ya da Ağustos bir yıldız kayması dönemi oldu. Meteor yağmuru vardı. O dönem hanımlarla işte komşularımızla çıktık yukarı, tamam mı? Bak aşağısı nasıl biliyor musun? Yatamıyorsun, affedersin, don paça yatıyorsun, o kadar sıcak. Yukarı bir gittik, donduk. Soğuk oluyor. Kaputta oturduk sıcak diye. Yüksek orası ya. Orası çok soğuk ya. Evet. Ama çok manyak bir manzarası var orası. Ayrı bir Oradan yer. akşamüstü güneş batarken nereden diyordu o çoban arkadaş? Sanırım Selçuk. Deniz görünüyormuş. Vallahi Evet. oradan. Çok net hava belki gözüküyordu. Güneş batarken parladığını görebiliyormuş yani. Demek burada kurt falan da var ha. Var. Ama ayı falan yoktur. Domuz var. Ben ayı görmedim de ama var olduğunu söylüyorlar. Bu sene görmüş birisi. Allah Allah. Ne kadar doğru yalan bilmiyorum.
olsa kesin ortaya çıkardı abi. Evet. Burada çünkü köylüler ormanların her yerinde genelde dolaşıyor ya. Evet, dolaşıyor. Değil mi? Ama kurt illaki vardır yani. Geyik de var galiba. Kurt şu üstteki çoban arkadaşın keçilerini parçaladı ya bu sene. Hadi ya. O çok soğuklar oldu ya. Hı hı. O dönemde zarar verdi onun hayvanlarına. Görmüş mü? Belki köpektir. Yok, kurt yapıyor. Buralarda kamp atmak da sakat abi o zaman. Gelir mi insana? Zannetmiyorum ya. Çok aç olmadıkça. Değil mi? İnsana geleceğini sanmıyorum. Evet. Hayvana geliyordur ya. Evet. Güzel oldu abi seninle sohbet. Eyvallah. Ara ara seninle böyle bir buluşalım. Buluşalım ya. Şey yapalım. Ortadaki bahçe iyice güneş görüp şeyler büyüyünce deneriz, olur mu? Olur. Hayvanları. Olur olur. Şimdi şöyle yani bak. Biliyorum, ben gördüm orayı. Gördün evet. değil mi? Hı hı. Peki otlayacaklarını sanmıyorum şu an. Yok, burası güneş gördüğü için güzel gelişmiş. Evet. Burada takılsın onlar. Evet. Bak hemen geliyorlar bak. Bunu küçüklükten mi alıştırıyorsun abi? Ne bileyim, öyle alıştırdım. Tesadüf oldu. Onları alıştırmak da değil de. Öyle alıştılar işte. Bak nasıl geliyorlar bakın. Bence eve gidiyoruz, yem yiyeceğiz diye geliyorlar. Aynen. Doydular ya. Karnı aç olsa hemen gelmezler. Tok olduğu için. Evde veriyor mu bir şey? Tabii geceleri de veriyorum. Veriyorsun. Sabah çıkmadan önce veriyorum. Valla maşallah diye maşallah yazın Hasan abinin koyunlarına. Hayvanlar da göze geliyor çünkü. Evet. İnsan korkuyor çekmeye yani. Aynen öyle. Maşallah diyelim. Evet, şimdilik ben buradan ayrılıyorum. Hasan abi koyunlarla beraber burada. Görüşürüz gene abi. Görüşürüz inşallah. Kendine iyi Kazasız bak. belasız git. Haberleşiriz. Hayırlı günler. Kolay gelsin sana da. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, iyi oldu koyunlar değil mi? Hem bahçeye gübre olacak. Aynı zamanda otları biçecek. Gayet güzel. Şimdi dağ evine geldim. Buraya da bir bakalım. Bakın hep çiçeklenmeye başlamış ortalık. Ne güzel. Şuradan evimizin arkasından küçük bir dere akıyordu. Bakalım hala akıyor mu? Artık çekilmiş sular. Deremiz gitmiş ya. Ne güzel dere akıyordu buradan. Güzel bir manzaraydı vallahi. Dere kenarı evimiz olmuştu. Sular gitmiş. Evet. Burada her şey yolunda. Gücümü toplayıp konsantrasyonumu verip artık işlere yavaş yavaş başlamam lazım. Budamak için biraz daha bekle dedi bak Hasan abi. Semih abiyle de konuşayım, biliyorsunuz bana bu cevizlerle ilgili danışmanlık veriyor kendisi. Geçen yıl çok yardımcı oldu bana. Ondan da bir fikir alayım. Bu bahçenin haricinde yeni bir sürprizim daha olacak size. Kaçırmayın. Önümüzdeki videoları kaçırmayın. Evet, ufak ufak
Tomurcuklar çıkmaya başlamış. Şu an tek isteğim var. Tek isteğim de demeyeyim de. Şu an dileğim bu sene don olmasın. Bir afet yaşanmasın. Yüzümüz gülsün. Bereketli bir sene geçirelim. Gerçi cevizi de yurt dışından getiriyorlar. Para etmez oldu. Maalesef cevizle ilgili de büyük sıkıntılar var piyasada. Üreticinin hali zor. Yani size şöyle söyleyeyim. Bu sene bu cevizi hasat ettik ya. Yani sizlerin desteği olmasaydı benim yani bir senede verdiğim emek tamamen çöptü yani gerçekten. Yani sizin desteklerinizle süper geçti diyemem, iyi oldu diyemem ama ufak bir para akışı oldu diyeyim. Hani sıcak para döngüsü oldu diyeyim. Yoksa gerçekten hani verimsiz bir sene ve verdiğiniz emeği, masrafı, yaptığınız şeyleri düşününce hani öyle kolay bir iş değil. Sizin destekleriniz sayesinde iyi kötü cevizleri sattık. Yani direkt toptan verseydim, toptan satsaydım hiç bir para kazanamayacaktım yani öyle söyleyeyim size. Şimdi size sattım hani gene böyle deli paralar kazanmadım ama iyi kötü ıvır zıvır masrafımızı kurtardık işte yani. O yüzden çok teşekkür ediyorum bize gösterdiğiniz destekler için. Yeni bir sezona başlayacağız. Tabii benim de ilk senemdi. İlla ki hatalarım olmuştur. O yüzden hani yaptığımız yanlış bir şey olduysa mazur görün, kusura bakmayın. İnşallah telafi ederiz. Farkına vardığımız hatalarımızı zaten telafi etmek için elimizden geleni yaptık. Onun haricinde öğreniyoruz. Daha da iyi olacak inşallah zamanla. Bakın bunlar da açmaya hazırlanıyor bademler. Evet, bugünlük bu kadar. Evime dönüyorum. Ve bir sonraki video için hazırlanıyorum. Görüşürüz.